Şimdi iki jeneratör enerji tipi arası yakınlık şöyle başlıyor. Birbirlerini beğeniyorlar. Daha atılgan olan taraf hızlı bir giriş yapıyor. Diğeri bu girişe hızlı bir dönüş yapıyor. Çünkü ikisinde de böyle bir beğeni var ve sakral motorları, sakral merkezleri birbirlerini deneyimleyerek tatmin olmak istiyor. Diğeri bu girişe hızlı bir dönüş yapıyor ve çok geçmeden de fiziksel yakınlık kuruyorlar. Yani iki jeneratör enerji tipi birbirini beğendiğinde çok hızlı bir yakınlık kurulur. Yani ilk birbirlerini tanımaya başladıklarında da yani hayatımın aşkını buldum gibi yüksek bir enerji çalışır ve çok kısa bir sürede daha da yakınlaşmak isterler. Bu yüzden de fiziksel yakınlık çok hızlı gelişir iki jeneratör tipi arasında. Seks burada bu yakınlığın aslında işte yanıtıdır. Ve bu yanıt diğerinin sakralı için yakıt olur. Ne demek istediğimi açacağım. Yakıtını alan sakral o tatmini yaşar ve sakinleşir. Diğer tarafsa yanıtıyla biz neyiz şimdi diye sorar. Çünkü yanıtını vererek aslında bağ kurduk zannetmek nedir? Şimdi yıllardır hoşlandığı erkekle fiziksel yakınlık yaşadıktan sonra aslında ilişkiye başladık, bağ kurduk sanırken erkeğin soğukluk içerisine girmesi ya da ilişki başlatmaması ya da ilişki istememesinin sebebi işte bu. İki jeneratör tipi arasında jeneratör kadın seks yaparak yanıtını verirken ve bağ kurduk zannederken zaten bağ kurduk zannettiği için yanıtını veriyor ve evet demiş oluyor. Yani ben ilişkiye başladım. Erkeğin sakralı, jeneratör erkek o tatmini yaşadıktan sonra yani fiziksel yakınlığı yaşadıktan sonra kendine şunu soruyor. Sakralının yanıtını bekliyor. Ben burada kalacak mıyım? Bu enerjimi bu ilişkiye ya da bu kadına, bu duruma akıtacak mıyım? Çünkü sürdürülebilir olması gerekiyor ya. İşte orada hayır cevabını verdiğinde bedeni gidiyor ya da ilişkiye başlamıyor. Kadın da şaşırıyor yani hani seks yaptık yani ben sana evet dedim ve bağ kurduk zannettim. Bu benim yanıtımdı zaten. Ama işte erkeğin seksten sonra kadının da seks başında yani seks yapmasıyla zaten yanıtını vermesi, yanıtın birinin başta diğerinin sonda aslında gelmesinin bir karmaşası. Şimdi jeneratörlerin meşhur o biz neyiz şimdi sorusuna düşme sebebi bu. Sakralın bedensel bir tepkiyle evet demesi. Jeneratörler birbirini beğendiğinde ki bu çok hızlı ve fiziksel olur söylemiştim. Onu tanımak, anlamak, uyumlu muyuz, değil miyiz, kafalarımız uyuyor mu, parametrelerine bakmak da gelmiyor akıllarına. Hemen fiziksel yakınlık kurmak istiyorlar. Çünkü dedim ya sakral zaten yaşam enerjisini temsil ediyor ve iki tanımlı sakral birbirini beğendiğinde hani böyle tamamen yakınlaşmaya odaklanıyorlar. Çünkü sakral üremek istiyor. Seks, cinsellik dedik ya temaları bu. İki tanımlı sakral hani orada şuna bakmıyor yani sağduyulu ya da mantık çerçevesinde işte biz uyumlu muyuz, kafa yapılarımız aynı çalışıyor mu falan filan. Bunlar daha böyle sakral tanımsız enerji tiplerinin olayları yani. O noktada hani işte ne bileyim 6 ay biriyle sadece yemeğe çıkıp görüşüp hiç seks yapmadan hani iyice emin olup uyumlu muyuz değil miyiz kararlarını verme aşamalarını yaşayanlar vesaire. Bunlar hep tanımsız sakral enerji tiplerinin olayları. Yani jeneratörler işte dünyada neden bu kadar çok insan işte biriyle ilişkiye başlıyor, ondan sonra işte başkasıyla başlıyor, evleniyor, boşanıyor bilmem ne. Çünkü bakmıyorlar ki yani hani uyumlu muyuz bilmem ne. Sakral orada çekiliyor, tatmini yaşamak istiyor ve yani oraya gidiyor bir şekilde bedensel anlamdaki tüm enerjisi orada çalışıyor. Dolayısıyla da böyle oluyor. Hiç evlenmeyen ya da nasıl söyleyeyim ilişkiye başlamayan işte insanlar tanımsız sakralar. Onlar için normali o zaten mekanizma öyle olduğu için. Neyse. Şimdi manifestör içinse seks mesela bir sürpriz değil. Yani o yatağa girmeden çok önce zaten aurasıyla o alanı işgal ediyor. Yani non-sakral doğada cinsellik, non-sakral tanımsız sakral demek. Bir enerji alışverişinden ziyade bir varoluş sözleşmesi. Yani burada ruhsal ve zihinsel bir hizalanma talebi var aslında. Eğer bu yoksa sakral tanımsız olduğu için o enerjiyi de üretmiyor zaten. Bu yüzden de bir manifestör için
mekanik seks imkansıza yakın. Burada jeneratörlerin mekanik seks yaptığını söyleyebiliriz. Bu çok doğru bir tabir olur. Çünkü mekanizmaları zaten bu şekilde çalışıyor. Yani tanımlı sakralları var ve o seksi yanıt amaçlı yapıyorlar. Ve ardından da hani burada sürdürülebilir enerjiyi kullanacak mıyım falan amacıyla yapıyorlar. Mekanik seks. Şimdi ben bir manifestör olarak ben mekanik seks yapmıyorum dediğimde burada kastettiğim şey hani robotik seks yapmıyorum ya da vesaire değil. Yani benim sakralım tanımsız ve dolayısıyla ben zaten birini gördüğümde böyle çok inanılmaz derecede yükselip çok beğenip ondan sonra hemen böyle yakınlaşma isteği yapıp onu işte o yakınlaşma durumum aslında o ilişkiye bir yanıt olup falan böyle bir çalışma mekanizması yok. Dolayısıyla jeneratörler için mekanik seks yapıyorlar aslında diyebiliriz. Mekanizmaları bu konuyu yönetiyor. Şimdi yani ancak böyle bilgilendirilmiş bir iradeyle gerçekleştiğinde gerçek olmuş oluyor. Manifestör ve projektörler için, non-sakral tipler için seks. Yani jeneratörlere geri dönersek, şimdi jeneratörlerde kadın erkek ilişkisi nasıl ilerliyor? Seks, bağ, ilişki. Yani aynı yakıt. Yani mesela ilişkinin tanımı mekanizma anlamında şöyle bir şey. Aynı yakıtı bir süre sürdürme isteği. Şimdi jeneratör kadın ne dedik? Seks yaparak karşı tarafa ve ilişkiye evet demiş oluyor. Bağ kurduk zannettiği için. Ardından erkeğin tatmin olan sakralı işte şöyle bir sakinleşiyor. O hani niye arkanı döndün ya da işte seksten sonra biraz soğuk davranıyorsun ya da işte şu an ne yaşıyoruz bilmiyorum gibi söylemlerin kalbinde olan adam, kişisi diyelim, yaşadığı sakral tatminden sonra sakralı sakinleştiği için orada şu soru artık gündeme geliyor. Ben yakıtımı bu ilişkide sürdürmek istiyor muyum? Yani burada sürdürmek istiyor muyum? Pardon. Çünkü bu soru zaten sorunun cevabıyla birlikte ilişki doğmuş oluyor. Yani ilişki denilen şey aslında aynı yakıtı bir süre sürdürme isteği. Tamam mı? İlişki dediğimiz şey bu. Yani ilişki kurmak dediğimiz şey bu. Şimdi non-sakral enerji tiplerinde ise süreç nasıl ilerliyor? Enerji, izin, deneyim ve ilişki şeklinde akıyor. Yani toplumun seks açısından beklemek zorunda kaldığı için yanıtı geciken ve çekici olarak tanımladığı enerji tipi ortaya çıkıyor. Yani ne demek istedim? Hani etrafta bazı insanlar vardır ya böyle ne kadar işte güzel sözler söylersen söyle kafalayamadığın dediğin. Ya da işte bir şekilde çok hızlı bir şekilde sana böyle klik seninle böyle bir olmayan daha böyle zor tipler dediğimiz zor kadın, zor erkek. Ondan sonra işte yani bu kişinin kalbine nasıl girebilirim yani ne yapsam olmuyor falan. İşte bunlar non-sakral enerji tipleridir. Çünkü onlar bir şekilde karşındaki insanla deneyimine bakarlar. Yani o deneyimin içinde bir hizalanma var mı fiziksel ve zihinsel olarak? Bir bütünleşme var mı? Ondan sonra deneyim onlara ne hissettiriyor? Yani buradaki mekanizma çok farklı gördüğün gibi. O yüzden de genelde işte hani bu kişiler işte narsist, bencil, egoist bilmem ne falan gibi yaftalamalara maruz kalırlar. Halbuki mekanik farklılıktır sadece. Çünkü toplumun çoğunluğu jeneratör olduğu için maruz kalıyorlar bu arada. Yanıt vermek gerek. Hani mesela şey de çok enteresan söyleyeceğim. Yani mesela bir erkek geliyor ve hani diyor ki seni çok beğendim, çok güzelsin. Hani kadın da böyle diyor ki teşekkür ederim falan. Ya da bir şeyler konuşuyor orada falan. Yani hiçbir şekilde yanıt vermiyor, yanıt alamıyor ama diğer tarafta yanıt almaya zorluyor yanıt vermesi için. Çünkü bakış açısı da şu perspektif jeneratörlerde mesela. Kendileri yanıt veren bir mekanizma oldukları için yani hayata yanıt vererek yaşıyorlar zaten mekanizma olarak. Herkesi öyle zannediyorlar. Çünkü çoğunluk da öyle olduğu için gördükleri dış çerçeve de zaten o şekilde. Ve yanıt vermeyen tipleri bir şekilde obsesif halde
takıntı haline de getirebiliyorlar. Yanıt ne kadar gecikirse jeneratör orada o yanıtın peşine o kadar düşüyor. Hani bazı kadınların, bazı erkeklerin neden peşinde bu kadar koşulduğu, kazanılmaya çalışıldığı, ona daha fazla şeyler yapıldığı konusu bu. Yani jeneratör bir kadın hızlı bir şekilde zaten fiziksel olarak beğendiği kişiyi çok anlamaya, tanımaya, bakmaya çalışmadan hemen seks ilişkisine giriyor. Ya da hemen kendini bir şekilde hem mental olarak hem bedensel olarak veriyor ve diyor ki ben buradayım, ben hazırım. Yani bu diş fırçasını ikinci günden eve koyan insanlar vesaire, bunlar hep aynı döngü, yani anlatabiliyor muyum, kafanda şimdi oturuyor mu? Yani aşk dediğin de aslında böyle bir şey değil. Yani non-sakral bir tipin peşinde bir türlü yanıtını alamayan bir jeneratörün haldır haldır koşması yani. Ama tabii jeneratörler için en büyük aşk tanımı olabiliyor. Çünkü yanıt ne kadar gecikirse istek de o kadar artıyor. Yani çünkü sakral bir şekilde o tatmini yaşamak istiyor. Yani o kişiyle yakın olmak istiyor. Yani bu bağlamda baktığında mesela işte bu tip aşk, yani bu nasıl bir aşk, ne kadar saçma diye bakan birileri varsa bunlar da non-sakral tiplerdir. Yani çünkü sezgisel olarak bir şeyleri biliyoruz ama işte ben burada o yüzden bu sezginin artık sezgisel kalmamasını istediğim için mekanizma açıklaması yapıyorum. Bu da çok zor tabii yani, çünkü çok yeni bir perspektiften bakış ama böyle yani bu şekilde.